Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Samsung'un ve piyasanın en uygun fiyatlı 5G modellerinden olan Galaxy A13 5G modelini sizlerle beraber inceleyeceğiz ve uygun fiyatına oranla performans tarafında bizlere neler sunuyor, kamerası yeterli mi, bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağız. Ve tabii ki videonun sonlarına doğru da fiyatlardan ve genel düşüncelerimden de bahsedeceğim. Bu tarz incelemeler ve teknoloji içeriklerinden haberdar olmak ve bana destek vermek için de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi Galaxy A13'ün tasarımıyla değerlendirmemize başlayalım. Bu kez ilk olarak kalınlık ve ağırlıktan bahsetmek istiyorum. Galaxy A13 8.8 mm'lik kalınlık ve 195 gramlık bir ağırlıkla geliyor. Telefonu elinize aldığınız zaman kalın hissettirmese de bu ağırlığını net bir şekilde bize hissettirebiliyor. Uzun süreli kullanımlarda elimizi yorduğunu söyleyeyim. Tek elle kullanım açısından çok uygun bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Ancak tasarım yönünde baktığımız zaman Galaxy A13 kesinlikle alt segment bir cihaz gibi görünmüyor. Bundan öncesinde Samsung'un diğer modellerine baktığımızda gerek kamera modülü olsun gerekse genel tasarım anlayışıyla dış taraftan evet bu cihaz giriş seviyesi bir telefon diyebiliyorduk. Ancak burada belki de kameraların direkt kasaya entegre edilmiş olması biraz daha farklı bir hava katıyor. Ön tarafa baktığımız zaman da maalesef ki burada ekran çerçeveleri biraz kalın bir şekilde önümüze çıkıyor. Ekran kasa oranı %80 seviyesinde. Çene kısmındaki kalınlığın biraz daha fazla tutulduğunu da belirteyim. Telefonumuzun sağ kısmında ses kontrolcüleri, hemen altında güç tuşu görevi gören, aynı zamanda parmak izi okuyabilen bir tuşumuz bulunuyor. Bu parmak izi okuyucunun pratik bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Hızlı ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Alt tarafta ise 3.5 mm kulaklık jackı, Type-C şarj girişi ve hoparlörü görebiliyoruz. Tasarım olarak genel anlamıyla Galaxy A13 güzel bir şekilde önümüze çıkıyor. Malzeme kalitesi olarak telefonumuzun tamamen plastik bir yapıya sahip olduğunu belirteyim. Ancak çok kaliteli bir plastik yapı burada kullanılmamış. Fakat kesinlikle kalitesiz de değil. Yani tam olarak orta seviyede diyebilirim. Hissiyat açısından da bu cihaz bizi kesinlikle üzmeyecektir. Ekran tarafında ise Galaxy A13'te 6.5 inç boyutunda gayet büyük bir ekranı görürken bu ekranımız PLS yani LCD tabanlı bir panelle geliyor. Ekranda renklerin canlılığı tabii ki bir IPS panel kadar yüksek bir kalite sunmuyor ama idare edecek düzeyde diyebilirim. Çözünürlük olarak da gerçekten düşük kalıyor. HD Plus çözünürlüğü görürken 270 ppi gibi düşük bir piksel yoğunluğunu görebiliyoruz. Ama ekranın dibine girmediğiniz sürece yine keskin görüntüler alabildiğimizi belirteyim. Bu ekranda bence tek artı diyebileceğim nokta 90 Hz yenileme hızının bizlere sunuluyor olması. Bu gerçekten önemli bir avantaj. Akıcılık konusunda alt segmentte 90 Hz'i görebilmek güzel bir detay diyebiliriz. Tabii ki bu fiyat bandında ekran yönünde beklentilerimiz çok yüksek olmayacak. IPS panel kullanılsaydı daha iyi olabilirdi ancak burada biraz daha alt seviye bir panelle karşılaşıyoruz. Yine de bu ekran her türlü işinizi görecektir. Yonga setinden bahsedersek giriş seviyesi için gerçekten iddialı bir donanımın burada kullanıldığını söyleyebilirim. MediaTek Dimensity 700 işlemcisini görebiliyoruz. Bu işlemcimiz performans olarak alt segmentin net şekilde üstünde diyebilirim. Telefonu kullanırken menüde vermiş olduğu hissiyat ve uygulama açılış hızları da gayet performanslı. Oyun tarafına baktığımızda da PUBG'de HD grafiklerde 30 karede oynatabiliyor. FPS düşüşü neredeyse hiç yaşanmıyor diyebilirim. Stabilite açısından da baktığımızda uzun süreler oyun oynadığımız zaman da 1 saat üstü bir PUBG sonrasında bir performans düşüşü veya aşırı bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Ekrandaki tepkisellik de fiyat bandına göre gayet yeterli. Sadece PUBG değil, diğer yüksek grafikli oyunlara baktığımızda da Call of Duty Mobile'de de en fazla medium grafiklerde 30 kare desteğini görebiliyoruz. Tabii ki bu cihaz oyun odaklı bir telefon değil. Ancak arada bir oyun oynarım, aşırı akıcı müthiş bir oyun deneyimi beklemiyorsanız arada bir stres atmak, eğlenmek için ihtiyaçlarınızı karşılayacak seviyede. Oyunlarda batarya tüketimi de çok yüksek değil. Ortalama yarım saatlik bir oyun sonrasında %7 civarında bir pil tüketimi oluyor. 7 nanometre işlemcimiz olmasından dolayı oyunlardaki pil tüketimi gayet optimize bir şekilde diyebilirim. RAM tarafında 4 GB RAM ve
64-128 GB'lık depolama alanlarımız da bulunuyor. Isınma konusunda Galaxy A13'te uzun süreler oyun oynadığımızda bu ısı kasanın neredeyse yarısına dağılıyor. Yani elle tutarken ısınmayı net bir şekilde hissedebiliyoruz. Ancak aşırı çok yüksek bir ısınmanın olmadığını da belirtmem gerekiyor. Yani kabul edilebilir düzeyin biraz üstünde diyebilirim. Donanımdan şimdi kamera tarafına baktığımızda arka tarafta üçlü kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel. Yardımcı kameralarda açıkçası kamera olsun diye koyulmuş kameralar diyebilirim. Yani bunlar da 2'şer megapiksel makro ve derinlik algılama kameraları. Makro performansı çok iyi değil ama ana kameraya odaklandığımız zaman gerçekten başarılı işler çıkartabiliyor. 50 megapiksellik lens yeterince iyi bir şekilde ışığı alıyor ve fotoğraflardaki canlılık ve keskinlik de tatmin edici seviyede. Düşük ışıkta iyi bir performans vermese de ışık yeterli olduğunda bizi üzmeyecek düzeyde işimizi görecek diyebilirim. Ön tarafta da 5 megapiksellik f2.0 kameramız bulunuyor. Video performansı olarak çok net bir şekilde kötü. Galaxy A13'ü video tarafında beğenmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Video çekmek için bir telefon alacaksanız bu cihaz kesinlikle size göre değil. Ama fotoğraf tarafında ana kamera olarak gerçekten güzel. Batarya tarafında da Galaxy A13'te 5000 mAh'lik batarya 15 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Ancak Galaxy A13'ün incecik kutusundan da tahmin edebileceğimiz gibi kutudan adaptör çıkmıyor. Samsung bundan sonraki cihazlarında da adaptöre yer vereceğini zannetmiyorum. Apple'ın yolundan devam ediyor. Batarya performansından bahsedersek bu cihaz standart bir kullanım için üretilmiş. Yani öyle çok yüksek beklentileriniz olmasın. Günlük bir kullanımda bir gününüzü çok rahat çıkartabilecek durumda. İşin içine oyun girdiği zaman da biraz daha bataryamız hızlı bir şekilde bitebiliyor ama yine de en kötü akşama kadar idare edebiliyor. Yani telefonu çok yoğun bir şekilde kullanan biri değilseniz bu performans sizi kesinlikle üzmez. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 5G ve NFC teknolojisinde cihazımıza konumlandırıldığını belirteyim. Yazılım olarak bahsetmem gerekirse Android 11 ve One UI 3.1 ile beraber geliyor. Yazılım deneyimi alt sınıf bir cihaza göre beni şaşırttı diyebilirim. Arka planda uygulamaları açık bırakıp üstüne bu uygulamalar arasında gezindiğimiz zaman da gözle görülür bir FPS düşüşü yani performans düşüklüğü olmuyor. 90 Hz ekranla beraber Samsung'un arayüzünün başarılı olmasından dolayı da genel bir kullanımda keyifli bir deneyim verdiğini belirtmem gerekiyor. Ses performansı yönünden Galaxy A13'ü beğenmediğimi de söyleyeyim. Burada mono hoparlörümüz bulunuyor. Ses yüksekliği olarak da ses kalitesi açısından da kendi fiyat aralığının belirgin bir şekilde altında bir ses performansına sahip. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da A13'te herhangi bir dayanıklılığın olmadığını söyleyeyim. Dostlar son değerlendirme kısmında öncelikle şunu söylemek istiyorum. Samsung sadece bu telefon özelinde değil Galaxy A serisinde çok emin adımlarla ilerliyor. Galaxy A13 5G gerek donanımı olsun gerek batarya ve kamera kısmıyla $249 olan fiyatını kesinlikle hak ettiğini söyleyebilirim. Bu fiyat bandında 5G destekli bir cihaz almak gerçekten önemli bir avantaj. Kamera kısmında da alt segment bir cihaza göre beğendiğimi söyleyebilirim. Galaxy A13 genel olarak telefonda çok yüksek beklentisi olmayıp aynı zamanda teknolojiyle de çok haşır neşir olmayanların standart işleri yapabilecek hem uygun fiyatlı hem de 2-3 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabileceği bir cihaz olmuş. Genel olarak Galaxy A13 ile ilgili değerlendirmelerim ve deneyimlerim bunlar. Yurt dışı fiyatından bahsettik. Türkiye fiyatından da bahsetmek gerekirse henüz resmi satışı başlamadı ki cihaz kesin olarak gelecek veya gelmeyecek de demiyorum. Samsung özellikle alt sınıf cihazlarında 5G destekli ve 4G destekli olmak üzere iki farklı model çıkarıyor. Bazen Türkiye'ye 5G destekli modeli getirirken bazen de 4G'yi getirebiliyor. Samsung Türkiye ekibiyle bir iletişimim olmadığı için sızıntılara bakarak konuşuyorum ki sızıntılarda Türkiye'ye 5G destekli versiyonun geleceği yönünde. Eğer ülkemize gelirse tahminimce fiyatı 4500 bandında olacak. Bu fiyatlarla geldiği zaman gayet alınabilir bir cihaz olacağını düşünüyorum. Peki sizler Galaxy A13 hakkında neler düşünüyorsunuz? Alınır mı alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.